Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı bazı konularda farklı davranır mıydın? Bir gün ölmeye karar verseniz ve ölümle yaşam arasında sıkışıp kalsanız sizce neler olurdu? Gece Yarısı Kütüphanesi kitabı yaşamına son vermek isteyen Nora adında 35 yaşında bir kadının ilaç içip ölmeyi beklediği bir anda yaşadıklarını anlatıyor. Bu video bir kitap özeti olmayacak. Biraz hayattan, biraz kitaptan bir şeyler anlatmak istiyorum. Kitabın 29. sayfasında videonun girişindeki alıntıyı okuyunca anladım ki artık hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık verdiğim kararların hayatımı nasıl değiştireceğini daha çok düşüneceğim. Bunu zaten çoğu zaman düşünüyoruz ama bazı dönemler unutuyoruz. Aslında bu kitap birçok konuda bir hatırlatma niteliğinde. Pişmanlıkları olan biri değilim ama bazen şöyle olsaydı nasıl olurdu diye düşünmeden duramıyorum ve çoğunlukla hayat bir şekilde bana nasıl olacağına dair bir şeyler gösteriyor. Bazen öyle büyük tesadüfler yaşıyorum ki hiç bulunmamam gereken bir yerde saçma sapan bir sebepten saçma bir şeyi bekleyip dururken karşıma öyle bir şey çıkıyor ki kendimi film sahnesinde gibi hissediyorum. O an orada sadece o kişiyi ya da o olayı görmek için bulunduğumu anlıyorum. Ama tabii ki her zaman böyle her şeyi canlı canlı yaşamak mümkün değil. İşte bu kitapta ölmek üzere olan bir insanı eğer seçme şansı olsaydı hayatının farklı versiyonlarında nasıl bir hayatı olurdu bunu okuyoruz. Gece Yarısı Kütüphanesi aslında Nora'nın hayatına dair bütün olasılıkların hikayesini barındıran kitaplarla dolu bir kütüphane. Çocukken okulda sığınak olarak gördüğü kütüphaneyi ve vaktinin çoğunu birlikte geçirdiği kütüphaneciyi bu ölüm ile yaşam arasında kaldığı anda görüyor. Kütüphaneci onun ne yapması gerektiği konusunda yönlendiriyor. Önce Pişmanlıklar kitabını okumasını istiyor. Nora bütün pişmanlıklarını bir anda görünce çok kötü hissediyor ve devam etmek istemiyor. Bu pişmanlıklar üzerinden düşünerek eğer farklı seçimler yapmış olsaydı nasıl bir hayatı olurdu diye merak ediyor. Her seçim bir kitap anlamına geliyor. Her kitabın adı aynı, Hayatım. Çünkü her kitap aslında yaşayabileceği ya da başka evrende yaşadığı farklı bir hayatını anlatıyor. Bu kitaplar yani hayatlar sonsuz olasılıkla dolu. Ama seçerken en mutlu olduğum hayatı istiyorum deme gibi bir şansı yok. Yaşadığı hayattaki seçimler yerine farklı seçimler koyarak bir hayat tanımlaması yapabiliyor. Şu kişiyle evlenseydim nasıl bir hayatım olurdu ya da yüzmeyi bırakmasaydım olimpiyatlara katılmaya devam etseydim nasıl bir hayatım olurdu gibi spesifik bir şey seçmesi gerekiyor. Seçimlerine göre bazı hayatlarında bazı aile üyeleri yaşıyor ya da çoktan ölmüş oluyor. Bazı arkadaşlarıyla hala görüşüyor ya da bambaşka yeni arkadaşları oluyor. Şimdi kendi hayatımıza ve seçimlerimize bir bakalım. Ufak bir kararın aslında her şeyi nasıl değiştirebileceğini bir düşünün. Bu insanlar her zaman bizim seçimlerimiz yüzünden yaşıyor ya da ölüyor değiller. Ama biz çevremizle birlikte var oluyoruz. Farklı hayatlarımızda onların da farklı hayatları oluyor. İster istemez düşündüm. Hayatımın farklı versiyonlarında hangi arkadaşlarım hayatta olurdu diye. Şu an zaten hayatta olanlar sanki hep hayatta olurmuş gibi geliyor ama olmayabilirdi. Ben daha çok şu an hayatta olmayan insanların yaşasalardı nasıl bir hayatları olurdu, benim hayatımdaki konumları ne olurdu onu merak ettim. Onları mutlu görür müydüm? Mutlu olmasalar bile onları canlı görmek tarifsiz bir duygu olurdu herhalde. Ama böyle bir kütüphane olsaydı gerçekten bütün bu hayatlarımın versiyonlarıyla karşılaşmak ister miydim bilemiyorum. Tüm bunlardan bağımsız kendi hayatımı düşünecek olursam hayatımda başarabileceğimi bildiğim şeylerden kaçmasaydım o zaman sanki daha güzel şeyler olurmuş gibi geliyor ama olmayabilir de gösteriyor bu kitap. Aslında kitap en çok şunu söylüyor. Kendini suçlu hissetme. Yapmadıkların ya da yaptıkların için. Şu ana odaklan. Şu an ne yapmak istiyorsun? Bunu öğrenmek o kadar zor ki. İstediğimiz şeylerden neden kaçıyoruz? Gerçekten ne istiyoruz? İstediğimiz şeyleri mi yapıyoruz? Yaptığımız şeyleri istediğimize kendimizi mi inandırıyoruz? Başarılı olmaktan neden bu kadar korkuyoruz? Aslında bir şeyi başardığımızı düşününce ister istemez bir rahatsızlık duyuyorsak belki de bunun sonucunda yaşayacağımız hayat bizi mutlu etmeyeceği içindir. Ama biz hala istediğimizi sanmaya devam ediyoruz ve o hayata ulaşamadığımız için kendimizi suçluyoruz. Kitap insanı gerçekten bir noktada aşırı motive ediyor. Çünkü başka bir evrende aslında bütün versiyonlarımızın olduğunu söylüyor. Yani aslında biz her şey olabiliriz, her şeyi başarabiliriz. Kitaptaki ana karakterin her şeye olumsuz bir cevap bulması bana rahatsız edici gelse de belki de çoğu zaman ben de hayatımda böyle olumsuz şeyler üretip kendi kendime bahaneler yaratıyorumdur. Belki de değil aslında bunu yapıyorum. Ama başkasında bunu görünce o kadar itici geliyor ki insan kendisi için bunu kabullenmek istemiyor. Olmaması için milyon tane olumsuz sebep üretsek de her şeyin mümkün olduğu yaşamlar var. Beni kitapta en çok etkileyen şey karakterin tam da yaşamak istediği mutlu hayatı bulduğunu düşünmesi ama aslında gerçekte istememesiydi. Kendisi bile bunu fark etmedi.
Bu hayatta devam etmek istiyorum diyordu ama kendi seçimi olmadığı için, o hayattaki versiyonunun bir seçimi olduğu için tam olarak benimseyemiyordu. Aslında içten içe yaşamak istediğini ve kendi kök yaşamında kendi seçimleriyle hayatına devam etmek istediğini biliyordu. Yani farklı versiyonlarımızda her şey olabiliriz. Bu düşünce bizi motive edebilir. Her şeyi başarabileceğimizi bize gösterebilir. Ama bu hayatımızda tüm olasılıklardan farklı bir hayat yaşayacağımızı ve hala tüm seçenekleri sahip olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Farklı bir versiyonumuza dönüşmek için yaşamamalıyız. Çünkü zaten şu an bambaşka bir versiyonun içindeyiz. Ve bu hayatında farklı bir hikayesi var. Sadece kararlarımızı alırken hayatımızı nasıl etkileyeceğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve içimizden gelen o şeyi yaparsak, başarılı ya da başarısız olsak da bu hayatımızda aldığımız bir karar olarak bizi aslında istediğimiz noktaya götüreceğini bilmeliyiz. Bazen dünyamız yıkılmış gibi görünse de ardından çok daha iyi bir şey olabiliyor. Çevrenizde de görmüşsünüzdür. Bir insanın bir işten çıkarılması, bir şehre gitmek zorunda kalması, bazen hayatının tümüyle iyi yönde değişmesine sebep olabiliyor. Başarı da başarısızlık da tüm hayatlarımızda var olan ve var olmaya devam edecek bir şey. Yaşadığımız sürece her zaman sonsuz olasılıklarımız olduğunu kendimize hatırlatmalıyız. Hemen herkesin derin bir kaybolmuşluk, belirsizlik ve gelecek kaygısı yaşadığı şu dönemde bu kitap gerçekten insana ilaç gibi geliyor. Tam dibe batmışken artık yapacak hiçbir şey yok derken sonsuz seçeneğimiz olduğunu hatırlamak iyi geliyor. Zaten en zoru üzerimizdeki ölü toprağı atmak değil mi? Kendi üstümüzü örttüğümüz o topraktan yine kendi çabalarımızla kurtulmamız gerekiyor. Bazen bir filmden sonra hayata bakış açınız tamamen değişir, büyük bir aydınlanma yaşarsınız ya. İşte bence tüm bu izlediklerimiz, okuduklarımız, gördüklerimiz ve yaşadıklarımız bir kürek toprağı üzerimizden alıp atıyor. Hayatımızda bu tarz şeylere ne kadar yer verirsek o kadar ilerlediğimizi görüyoruz. Ama odak süremiz giderek azaldığında ve telefonda sadece kaydırdığımızda giderek daha da derine gömülüyoruz. Ve orada gece yarısı kütüphanesine değil, bir labirente düşüyoruz. Bu labirent nasıl çıkacağımızı belki de hiç bulamayacağımız kadar karmaşık bir hal alabiliyor. Dakikalar, saatler, günler derken yıllar hatta ömürler geçiyor. Telefonu sadece alo demek için kullandığımız dönemleri bir düşünün. Hatta çaldır kapat yaparak anlaşırdık. Bir iletişim aracının günümüzde geldiği noktaya bir bakın. Seçme şansınız olsa, olmak istediğiniz versiyonu yaşayan insanları takip ederek mi yaşamak isterdiniz, yoksa o versiyonunuzu birebir yaşayarak mı? Ki zaten seçmek sizin elinizde. Bence bütün hayatınız bu cevabın içinde saklı. Belki de o hayatı yaşamak ve yaşamak için çabalamak yorucu geliyordur. Kendinize bahaneler üreterek aslında yaşayabileceğiniz hayatları izleyerek yıllarınızı geçiriyorsunuzdur. İnsanın en büyük engeli kesinlikle kendisi oluyor. Bu benim için de geçerli. Ama uyanış her zaman mümkün. Kitabın sonundaki başlıklardan biri de uyanış. Umarım hepimiz uyanıp gerçekten yaşamaya başlayabiliriz.